Bugün sizlere tam mevsimindeyken asma yaprağı nasıl saklanır, nasıl muhafaza edilir, yani kuru basım şeklini sizlere anlatmak istiyorum. Aysel Sultanım hazırlıyor, ben seslendiriyorum. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. Yurt içi ve yurt dışı herkese selamlar gönderiyoruz. Biz bu yaprağı pazardan aldık, eve gelir gelmez sıcağıyla birlikte kötü olmaması adına tepsimize yerleştirdik. Aynı gün içerisinde kuru basım yaprak hazırlıyor annem. Bu yaprağı biz kilosu 450 liradan aldık. Kesinlikle fiyatını söylemek için söylemiyorum. Sadece takipçilerimiz hani fiyatları öğrenmiş oluyor ve onlar da bizlere söylüyor. Bizler de bilgilenmiş oluyoruz. Antalya'da 450 liraydı. Sizin bulunduğunuz şehirde ne kadar yorumlara yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz. İletişim araçlarını doğru kullanmayı çok seviyoruz. Şimdi biz bunu aldık. Bu asma yaprağı üzümü olmayan asmanın yaprağıymış. Böyle gerçekten dışı yeşil, içi koyu yeşil haki tonunda. Çok güzelmiş. Uç yaprak, ince damarlı, sarması harika oluyor. Yani böyle hiç damarsız, lezzetli bir yaprak sarması oluyor. Annem hazırlıyor. Ben hapur hapur veriyorum. 200 saatte hazırlıyor. Ben hemen bitiriyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Zaten bunlar demet halindeymiş. Annem de o yüzden direkt 5'li, 10'lu, 15'li, 20'li demet olacak şekilde kavanoza yerleştirdi. Hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyor ki eğer üstü boşluk olursa küflenme yapabilir. Sonrasında bu kapaklar sıfırdı. Biz kesinlikle sıfır kapak kullanıyoruz atmaması adına. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Cam kavanozlarımız temizdi, içi kuruydu. Sıfır kapakları 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyor annem. Sonrasında ters çeviriyor. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Damarlı kısımları altta kalacak şekilde kavanoza basıyor Aysel Sultanım. Kapaklarını kapatıyor bozulmaması için. Kışın nasıl haşladığını da söylemek isterim. Kavanozumuzu açıyoruz. İçerisinden yapraklarımızı alıp Aysel Sultanım açıyor demetleri. Sonra suyu kaynatıp suyun içerisine yağ damlatıyor ki kolay açılabilsin diye. Şimdi burada bu işlemi yaparken, kuru basımı yaparken yaprakların sap kısımlarını koparmadık. Çünkü kışın yaprak sarması yapacağımızda Aysel Sultanım koparıyor, tencerenin dibine koyuyor. O şekilde israf etmemiş oluyoruz. Hem de şu an bu aşamada yaprakların sap kısımlarını koparırsak yırtılma olabilir çıkarırken veya katarken. O yüzden yani çok uzun olmayacak şekilde sap kısımları o şekilde basmanızı tavsiye ediyoruz. Çok kötü olmayacak şekilde böyle kötüye yakın olan yaprakları bile atmıyoruz. Gene onu da basıyoruz. Sadece haşladıktan sonra tencerenin dibine koymak için ayırıyoruz. Kavanozların büyüklüğünü kendi ailenizdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Mesela çok kalabalıksanız 1 litrelik kavanoza basabilirsiniz veya daha fazla büyük kavanoza basabilirsiniz. Yarım litreliğe, küçüğe arttıysa eğer. Mesela biz bunu açtıktan sonrasında buzluğa kaldırıyoruz haşlayıp da ya da buzdolabına koyuyoruz altına. Dışarıda kesinlikle kalmıyor. Ama bu şekilde kapaklarını kapattıktan sonra annem bir gün ters bir şekilde bekletiyor. Böyle bir haki tonuna dönüyor, zaten rengini değiştiriyor. O rengi değiştiyse demek ki kapaklar tutmuş demektir. Ondan sonrasında tersini yani düzünü çeviriyor. Kilerimize koyuyor güneş görmeyen yere. Orada saklıyoruz biz. Gerçekten hiç bozulma olmuyor. Yıllardır bu şekilde yapıyoruz. Daha önce de böyle bir video paylaşmıştık. 2-3 hafta öncesinde annem pazardan alıp kuru basım yaprak yapmıştı. O tarifimizde denmişti ki hani su veya tuz koyuyor musunuz yaprakların arasına diye. Sadece yaprağa basıyoruz. Susuz, tuzsuz kuru basım yaprak hazırlıyoruz. Başka hiçbir şey eklemiyoruz. Bu şekilde yıllarca bozulmadan, çürümeden, ilk günkü tazeliğiyle kalıyor. En garanti yöntem bence kuru basım tekniği.
Kavanozun kapağını açmadığınız sürece gerçekten yıllar geçse bile çürümüyor. İsterseniz 5 yıl sonrasında açın. Yine de aynı dalından koparılmış gibi tazecik kalıyor. Hiçbir çürüme olmuyor. Bakın dediğim gibi ertesi gün bu yaprakların renk değiştirmesi gerekiyor. Hiç ava almaması gerekiyor. Yani o zaman tuttu demektir. Aysel'cimden öğrendiğim kadarıyla aktarmaya çalışıyorum. Yani sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bu arada Aysel Sultanım hastaydı. Biliyorsunuz bahsetmiştim sizlere. Biraz daha iyi çok şükür. Geçmiş olsun dilekleriniz için de çok teşekkür ederiz. Göz hakkınızı helal edin videolarımızı izlediğiniz için. Aysel Sultanım kendi başına yapraklarımızı bastı kavanoza. Ellerine, emeğine sağlık. Gerçekten anne lezzetleri gibisi yok. Her çocuğun annesinin yaptığı çok güzeldir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki bilmeyenler de olabilir aramıza yeni katılanlar için. Aysel Sultan'ım benim aslında teyzem. Benim annem rahmetli oldu. Beni teyzem Aysel Sultan'ım annem büyüttü. Yani ben anne diyorum. Teyze de diyorum. Beni evlatlarından üstün tuttu. Hatta hiç kimseye ezdirmedi. Yani herkesi karşısına bile aldı yani. Ben böyle ağlayacağım diye, üzüleceğim diye böyle hiç yani hep kendinden ödün verdi bütün annelerimiz gibi. Yani dünyanın en iyi teyzesine, annesine sahibim bence. Rabbim onu bana bağışlasın, uzun ömürler versin inşallah. Yani beni okuttu, büyüttü, üniversite mezunuyum ben. Hani bazen kötü yorumlar gelebiliyor. Short videolarda seslendirme yaparken çok kötü konuşuyorsun, okuma yazma öğren diyenler olabiliyor. Ben üniversite mezunuyum zaten. Hani bunu söylüyorum. Sadece hani öyle diyenler için söylüyorum. Kesinlikle övmek amacıyla değil. Annem bu şekilde hazırlıyor. Bakın 2 geri bir ileri sıkıca kapattım. Kapaklarını sıfır kullandığımız için kesinlikle atma olmuyor. Aysel Sultan'ın ellerine sağlık, kuru basım yaprak hazırladı. Ertesi günü de nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyoruz. Yapraklarımız zaten uç yapraktı. Eğer yaprağını anlayamıyorum, nasıl almam gerekiyor diyenler için yaprağı böyle karşıya tuttuğunuzda açık yeşil renkli ise uç yapraklardır, ince damarlı yapraklardır. Onlar yaprak sarması için uygundur, tavsiye ederiz yani. Bakın böyle ters çevirdi annem. Bir gün bu şekilde bekledim. Sonrasında böyle haki tonuna dönüyor. Onu da göstermek istedik. Bakın şu tona. Demek ki tutmuş yapraklarımız, yani kavanoz kapaklarımız. Ağız tadıyla Rabbim tüketmeyi nasip etsin inşallah. Ne güzel nimetler vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Kuru basım yaprak tekniğiyle yaprak hazırladı annem. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.